Herkese selamlar. Wraith'in yeni bir projesi olan Wraith W75 analog klavyenin incelemesiyle karşınızdayım. Tabi artık proje denmez çünkü gerçek olarak elimizde ve şu an satın alınabiliyor. Uzun süredir bu projeden haberim vardı. Hatta birkaç beta versiyonunu denemiştim bu klavyenin. Bayağı uzun süren bir projeydi aslında. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül 2023 yılında böyle ilk o versiyonunu denemiştim. Ama bu son hali tabii çok daha farklı benim o ilk denediğim döneme göre. Fark ettiyseniz son zamanlarda bu manyetik switchli rapid trigger'lı klavyeler oldukça meşhur oldu. Piyasada birçok markanın bu rapid trigger'lı ürünlerini görür olduk. Wraith de bu klavyeyi sadece Türkiye pazarında değil, yurt dışı pazarında da satacağı için yurt dışında da oldukça ilgi gören bir klavye oldu. Çünkü piyasada bulunan manyetik switchli klavyelere göre onlardan kendini ayıran birkaç ekstradan özelliği bulunuyor. Birazdan daha detaylı şekilde anlatacağım tabii ama mesela örnek vermek gerekirse bu klavye 8000 Hz destekliyor arkadaşlar. Ve aynı zamanda özellikle custom klavyelerde gördüğümüz gasket mount olayı yine bu klavyede de mevcut. Sizleri de daha fazla meraklandırmadan videomuza geçiş yapalım ama videoya geçmeden önce kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı ve videoları da beğenmeyi unutmayınız. Şimdi inceleme videomuza geçelim. Genel olarak baktığımızda %75 formda bir klavye görüyoruz. Son zamanlarda oldukça tercih edilen ve bir o kadar da kullanışlı bir boyut bence. Böyle çok büyük değil, küçük hiç değil. Bence gayet yeterli tuşları var. Bunun daha küçük boyutlarında F tuşları olmuyor mesela. Bunlarda F tuşları var. Ayrıca sağ üst tarafta sesi açıp kısmaya yarayan bir knop dediğimiz multimedya tekerleği var. Arka tarafı çevirdiğimizde ise iki kademeli yükseltmesi mevcut arkadaşlar. Mesela bu yükseltmeler ATK serisinde yoktu. Klavyenin bu girişine de bu orta kısma yapmışlar. Bu klavyede sadece kablolu kullanım mevcut. Herhangi bir şekilde kablosuz kullanım bu klavyede bulunmuyor. Zaten Rapid Trigger özellikle manyetik klavyelerde sanırım kablosuz özellik yok daha şu an. Görüntü itibariyle transparan mavi bir kasaya sahip ve 2000'lerin başındaki elektronik eşyalardan ilham aldığını söylüyorlar. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz manyetik switch ve bir diğer bilinen adı Hall efekt özellikli klavye nedir ve bize faydası nedir? Öncelikle biraz onlardan bahsedelim. En mantıklı popülerlik ve özellik diyebilirim aslında gaming klavyeler için. Neden en faydalı dedim? Yani popülerlik olayını bilirsiniz. Böyle bir şey ufaktan popüler olur ve her yerde yayılmaya başlar. Gerekli olsun, gereksiz olsun. Ama bu olay bence oldukça gerekli bir olay. O yüzden en yararlı popülerlik diyorum. Şimdi standart bir mekanik klavye düşünelim. Bu da bir mekanik klavye switch'i. Yani standart bir mekanik klavye switch'i. Altında böyle pinler var bunların. Ve örneğin bu switch'in algılama mesafesi 2 milim olsun. Bu demek oluyor ki klavyeye her basışımda switch'ler 2 milimde aktive olacak ve bilgisayara komut yollayacak. Yani bundan öncesinde algılama yapmayacak. Şimdi bu manyetik switchlerde de şöyle bir güzellik var. Normal mekanik switchlerde bulunan o standart hassasiyeti bu manyetik switchlerde yazılım üzerinden 0.1 milim ile 4 milim arasında dilediğiniz değere ayarlayabiliyorsunuz. Ve bunu tüm klavye için değil her tuş için ayrı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin yazılım üzerinden bu klavyeyi 0.5 milime aldığımı varsayalım. Yani klavyeye her basışımda 0.5 milim hareket mesafesini algılayacağı anlama geliyor. Switch hem hassaslaşıyor hem de basma komutunu gönderdiğimizde bize çok hızlı bir şekilde tepki veriyor. Tabi bu hassasiyet ayarı kullanıcıdan kullanıcıya değişebilir. 0.1 milim gibi değerlerde kullanmak imkansız gibi bir şey zaten. Çünkü klavye o kadar hassaslaşıyor ki dokunmatik gibi oluyor. Üstüne temas etmeniz yeterli oluyor. Mesela ben ta Wooting'den beri yani geçen seneden beri manyetik klavyelerimde 0.7 milimde kullanmaya fazlasıyla alıştım. Bu yüzden normal mekanik klavye kullanmayı pek sevmiyorum artık. Ayrıca yanlışlıkla miskilik yapmayayım diye de boşluk tuşu, CTRL gibi tuşları 2 milim olarak ayarladım. Switch olarak Gateron KS-20U manyetik switchler kullanılmış. Bu switchlerin rengi normalde turuncu. Fakat Wraith kasa genelinde transparan renk kullandığı için ve turuncu rengin sırıtacağını düşündükleri için Gateron ile beyaz renk olarak çalışmışlar bu switchleri. Normalde beyazlar KS20 oluyor. Turuncular da KS20-U oluyor. Her ikisi de manyetik switch ama U serisi dual rail olarak geliyor. Yani çift raylı sistem olarak geçiyor. Normaline göre daha gelişmiş bir versiyon diyebiliriz özetle. Gateron bu switchlerin sadece 70 tanesini kargo vergi hariç $50 satıyor. Öyle düşünün nasıl pahalı bir switch olduğunu. Gelelim yine şu meşhur Rapid Trigger özelliğine. Bu özellikle ilk olarak aslında Wooting ile tanıştık ve bayağı ortalığı yıktı geçti bir senedir. Sonra işler ve teknolojiler ilerleyince birçok firma manyetik klavye olayına el attı ve bir rekabet ortamı oluştu. Şimdi Rapid Trigger'da olay şu. Normal bir klavyede tuşa bastın ve parmağını çektin. Deaktive olması gerekirken aslında olmuyor. O switch'in bir deaktive noktası var ve o noktaya geldikten sonra yani örneğin o switch'in özelliğinde 2 milim ise 2 milimde deaktive oluyor. Yani şöyle bastınız, basarken
basarken yine bir aktive oluyor ve çektiğinizde de o yine aynı noktada deaktive oluyor. Rapid Trigger özelliğinde ise bu mesafeyi ayarlayıp parmağını çektiğin anda, yani basma kuvvetini bırakır bırakmaz switch deaktif oluyor. Bu arada çok ciddi bir şekilde hani mesela basıyorsunuz ya, böyle hafif bir kuvveti bıraktığınız zaman, yani switch'i böyle tamamen hala basıyormuş gibi olsanız dahi hafif kuvveti bıraktığınız zaman bile deaktif oluyor. Avantajı da FPS oyunlarında, yani mesela köşelerden peek atarken minimal hareketlerle peeklemeni sağlıyor. Ben çok avantajını gördüm açıkçası şu bir senedir. Deli gibi Apex oynayan arkadaşlar bundan fazlasıyla faydalanıyor, onu biliyorum. Yani şöyle çılgın gibi Apex oynayan birisi olsaydım yani size orada göstermek isterdim ama maalesef öyle bir yeteneğim yok. Yani MOBA oyunlar oynamam ama hani şöyle düşünüyorum, eskiden LoL oynardım tabii ki de. Yani LoL'de falan da bu işin oldukça işe yarayacağını düşünüyorum. Yani çünkü onda da sürekli bir skill spamlıyorsunuz. Yani bunun da mutlaka bir avantajı vardır. Bunu kullandıkça alışırsınız. Yani kendinize özel bir ayar yaparsınız. Çünkü bir standartı yok. Yani tabii antrenman modunu açıp deneye deneye bir profil yaratmanızı tavsiye ederim. Bu her Rapid Trigger özellikli klavye için geçerli. Ben mesela sadece Q ve E'de kullanıyorum. Yani Q ve E'de böyle özellikle Rainbow Six Siege'de böyle hafif peek atarken veya PUBG'de böyle peek atarken çok hızlı bir şekilde geri böyle deaktif etmemi sağlıyor. Bu klavyede bir gasket mount var demiştik. Yani normalde Rapid Trigger klavyelerde rastlamadığımız bir olay. Sebebi de switchlerin hassasiyetinden dolayı. W75'te gasket mount'u başarılı bir şekilde manyetik klavyeli bir switchle uyumlu hale getirmişler. Peki nedir bu gasket mount? Switchleri klavyeye sabitlemek için kullanılan bir plaka diyebiliriz aslında buna. PCB'nin üzerinde bir plaka olur. Onların da üzerlerinde switchler olur. Bu plakanın çeşitleri de değişebiliyor. Mesela bu klavyede metal plate kullanılmış. Bazı klavyelerde polikarbon plate falan kullanıyorlar. Onların sesi çok daha iyi oluyor ama metal plate en yaygın olanı. Bu klavyede polikarbon kullanabilirler miydi? Evet, kullanabilirlerdi ama polikarbon plate biraz da böyle esnek bir yapı yarattığı için yine manyetik switchle böyle dezavantaj bir durum olabilirdi. Klavyenin bir üst bir alt kasası var. Bu gasketler görselde gördüğünüz yerlerde bulunuyor ve klavyeyi kullanışta daha yumuşak bir hissiyat yarattırıyor. Tamamen klavyenin sesine ve kullanışına faydalı bir olay diyebiliriz. Esneme yaptığı için manyetik klavyelerde aniden kuvveti kestiği için pek kullanılamıyordu ama W75'te dediğim gibi bunu başarmışlar diyebiliriz. Daha hiçbir problem yaşamadım. Gasket mount ayrıca diğer montaj stillerine göre daha pahalı bir yöntem. Bunu da belirtmekte fayda var. Keycaps olarak beyaz PBT keycaps'ler kullanılmış. Üzerinde yazılar mavi şekilde. Peki neden Türkçe keycaps değil diye soracaksınız elbet. Türkçe keycaps çalışmaları devam ediyormuş arkadaşlar. Onu sordum. Bu klavye aynı zamanda tüm dünyaya satışa açılacağı için İngilizce düzen kullanılmış. Ama tabii ki bilgisayara takınca her klavye gibi Türkçe kullanabiliyorsunuz. Mesela normalde şurada Ş harfi olması lazım değil mi? Yani bunu yine bastığınız zaman Ş harfi oluyor. Bunu çoğunuz biliyorsunuz ama tabii bazı arkadaşlar İngilizce görüntü olunca Windows'ta İngilizce olacak sanıyorlar. Sadece harfler İngilizce, yoksa tuş yerleri Türkçe tabii ki. Aynı zamanda biliyorsunuz ki ülkemizde Türkçe keycaps'i geçtim, normal keycaps'ler de bulunmuyor. Hep AliExpress'e falan yöneliyoruz. Örneğin Wooting'e şu keycaps'leri ben AliExpress'ten almıştım. V-Rate yine Türkçe keycaps konusunda da büyük bir çalışma yapıyormuş. O da tamamlanınca Türkçe keycaps bulabileceğiz artık. De biliyorsunuz bir süredir ön siparişte bu klavye. Yani ön sipariş veren arkadaşlara hediye olarak da bir keycaps seti daha geliyormuş. Şu an benim elimde yok ama gelecek olan keycaps'ler yine beyaz PBT ama harfleri şeffaf. Yani ışık geçiren cinste olacak. Dileyen onu da kullanabilir. Bunlar ön siparişte hediye olarak gelecek tabii ama ön siparişi kaçıranlar da olursa ve yine de almak isterlerse ekstradan satın alabileceklermiş. Videonun başında dediğim gibi bu klavye 8000 Hz olarak geliyor arkadaşlar ve yazılım üzerinden değiştirebileceksiniz bunu. 8000 Hz olarak bir klavye daha önceden kullanmadım tabii ki. Nasıl ki mouse'larda Hz muhabbeti oldukça yaygınlaşıp standart hale geldiyse yavaş yavaş bunların klavyelerde de olacağını düşünüyorum. Bu Hz dediğimiz şey bir raporlama hızı aslında. Klavye ile bilgisayar arasındaki bu raporlamaların ne kadar düşük derecede olduğunu gösteriyor bize. Mesela piyasada gördüğümüz normal bir gaming klavyeyi varsayalım. Onların çoğu aslında 1000 Hz yani 1 ms. Eğer bu klavyeler 2000 Hz olsalardı onlar 0.50 ms olacaklardı. 4000 Hz'de kullanılabilir olsalardı 0.25 ms olacaklardı. Ama bu gördüğünüz klavye 8000 Hz olarak kullanılabiliyor. Yani 0.125 ms olarak bir gecikme değeri var. 0.125 demek de şöyle bir şey. Yani standart bir klavyeye göre 8 kat daha hızlı bir raporlama gönderiyor bilgisayara. Ayrıca manyetik switch ve rapid trigger özelliğini de bunun içerisine katarsak yani resmen pay to win gibi bir şeye dönüşüyor. Hani bunun oyunlarda avantaja dönüşmemesi bence matematiksel olarak imkansız. Tabii çok sağlam bir sistem ister bu olay. Bu raporlamayı kaldırabilecek bir işlemci şart. Benim gariban Ryzen 5 5600X hem 4000 Hz bir mouse'u hem de 8000 Hz bir klavyeyi bence kaldırabileceğini düşünmüyorum. Tabii güncel olarak işlemciler artık bunları destekliyorlar. Yani aslında kuvvetli işlemciler
işlemciler. Benim bahsettiğim işlemci düşünün yani Ryzen 5 5600X kaç sene önce çıkmış ama hala taş gibi bir işlemci. Yani onu artık alt limit gibi düşünebilirsiniz. Yani ben 4000 Hz'de mouse'larda bir problem yaşamıyorum. Yani tüm bu olaylar güzel bir sistemi olana nimet aslında. Türkiye'deki temel rakipleri VX'e ATK68 ve ATK75 ile bir kıyasladığımızda aslında boyut olarak en yakın rakibi ATK75 diyebiliriz. VX ATK serisini ben beğeniyorum zaten. Aralık ayından beri de bu ATK68'i kullanıyorum. Bir ara yazılım hatası vardı, açılmıyordu. Onun haricinde de hiçbir şekilde problem yaşamadım. O da çözülmüş artık zaten. ATK68'de iki nesil var. Birinci nesil artık üretilmiyor. Elimde de birinci nesil var benim. İkinci nesilde bu gördüğünüz ATK75 ile aynı özelliklere sahip. İçerisindeki switchler değişti. Şimdi konumuza dönersek W75 ile dıştan bir kıyaslama yaptığımızda W75 plastik transparan bir kasaya sahip. ATK serisi ise plastik kasa ama alüminyum bir dış çerçeveye sahip. Bu çerçevede klavyeye ayrı bir ağırlık ve hava katıyor. W75'in teması zaten buna pek uygun değil. Kasa tipi olarak W75 ile ATK75 aynı boyutlarda, W75'te ek olarak medya tekerleği bulunuyor. Teknik olarak W75 bu ATK'lara göre daha önde denebilir. Bu önde olma sebebi de gasket mount'a sahip olmasından ve PCB'sinin 8000 Hz desteklemesinden kaynaklanıyor. Yoksa yazılımda Rapid Trigger ve Manyetic Switch'in ayarlama hassasiyetleri aynı diyebiliriz. Ama şöyle bir detay var. Bu dead zone denilen bir muhabbet var arkadaşlar. Yani bunu en düşük seviyeye aldığınız zaman şöyle hafif bastığınız zaman şöyle ufak bir dead zone oluyor. Yani şöyle bir boşluk oluyor. Bu boşlukta algılamıyor, sonrasında algılıyor. Bu bir sorun değil. Bu zaten çoğu Manyetic Switch'te böyle. Ama W75'te bunu çok daha farklı bir şekilde yapmışlar. W75 çok daha hassas. Şu an switchlerim 0.1 mm ayarlı. Şöyle ufak bir dokunma gerçekleştireceğim sadece. Bakın bastırmıyorum bile. Sadece dokunma gerçekleştiriyorum. Direkt aktif oluyor. Zaten bu şekilde 0.1'de kullanmak neredeyse imkansız. Şuna bakın, sadece dokunuyorum. Bu manyetik klavye olayını meşhur eden Wooting ile bir kıyasladığımızda tabi boyut olarak bir fark var ama ses olarak da hem ATK hem de W75 stok bir Wooting'den çok daha başarılı. Zaten Wooting'in en çok eleştirilen yanı bu sesiydi. Yazılımsal açıdan Wooting'de ekstra olarak bir gamepad modu var. Bu olaya başka bir manyetik switch'li klavyede daha rastlamadım. Klavye gamepad modunu alıyor bir nevi. Kalite olarak Wooting öyle çok üstün bir klavye değil arkadaşlar. Tabi Wooting de bu sene yeni bir klavyeye hazırlanıyor. Bakalım onun kalitesi nasıl olacak. Fiyat konusuna girmiyorum bile yani, çünkü Wooting Türkiye'de satılmıyor ve yurt dışından fahiş vergilerle beraber geliyor. O yüzden pek kıyaslamak mümkün değil açıkçası. W75'in kutusuna ve kutu içeriğine baktığımızda ise arkadaşlar şöyle güzel kaliteli bir kutu yapmışlar. Şöyle kutumuzu bir açalım. Şimdi kutumuzu açtığımız zaman şu bölümlerde bu aksesuarlar bizi karşılıyor. İlk olarak yanında böyle 3 adet Manyetic Switch yedeği göndermişler. Yedek göndermeleri bence güzel bir durum olmuş. Ben hep diyorum yani bu klavyelerin içerisinden bu yedek switchler mutlaka çıkmalı. Çünkü hot swap bir klavye. Böyle herhangi böyle bir switch'in arızalanma durumunda hemen o switch'i söküp yerine bu yedeğini takmak gerekiyor. Bunlar güzel olmuş. Onun haricinde tabii ki de böyle bir switch sökme ve
keycap sökme aparatımız beraber geliyor. Şöyle bir tane kullanım kılavuzumuz var. Ve böyle düz bir Type-C kablomuz var arkadaşlar. Bu Type-C kablo da bence oldukça sert. Daha güzel bir kablo olabilirmiş bence. Şöyle düşüncelerime bir gelirsek, bir Türk markası olan Wraith'in ilk klavyesi olmasının yanında ilk çıkardığı teknolojik ürün de diyebiliriz. Tabii birçok mousepad serisi çıkardılar bu zamana kadar. Ama teknolojik anlamda ilk yaptıkları ürün olmasına rağmen aylarca süren çalışmalar sayesinde çok başarılı bir ürün ortaya çıkarmışlar. Benim bu W75'in ilk prototipini denediğim zamanlar Eylül 2023'tü sanırım. Tabii o zamandan bu zamana bu klavye çağ atlamış. Çok farklı bir hale gelmiş. O zaman sesini falan hatırlıyorum, öyle çok başarılı değildi. Yani hem ses açısından hem de teknolojik açıdan bayağı bir tamamlanmış bu klavye artık. Daha birçok alanda projeleri var. Onları biliyorum ama sizlere aktaramıyorum şu an. İlerleyen zamanda onları da görürüz yavaş yavaş. Beğendim evet, ama hani böyle neyini beğenmedin derseniz, yani şu olsa daha iyi olurdu dersem, yani mesela ben bu klavyenin böyle dış kasasının aynı ATK'lardaki gibi alüminyum olmasını isterdim. Böyle tabii çok bir katkısı yok ama benim daha çok hoşuma gidiyor. Tabii burada bir tema uygulamışlar. O yüzden alüminyum böyle dış çerçeve buna pek uygun olmayabilirdi. Ama ileride farklı bir model çıkarırlarsa o konuda bayağı bir direteceğim onlara. Bir de şu kablo bence bu klavyeye göre biraz basit kalmış. Böyle beyaz, sert, örgülü bir kablo kullanılmış. Tabii kullanışlık açısından oldukça güzel. Sert olduğu için güzelce böyle kırılıp bükülebiliyor. Yani istediğiniz şekle giriyor. Ama böyle görünüş açısından çok daha güzel bir kablo olabilirmiş. Ama eğer siz bu klavyeyi alırsanız bence buna güzel bir coil cable alın arkadaşlar. Böyle temasına uygun mavili, beyazlı tonlarda güzel bir coil cable alabilirsiniz. Ayrıca üründe hiçbir sıkıntı, sorun yok. Yani 2 haftadır her gün kullanıyorum. Şu zamana kadar daha hiçbir sorunla karşılaşmadım. Boyut olarak da bence çoğu kullanıcı için oldukça uygun bir boyutta gelmiş. 175 boyut bence şu an kullanılabilecek en mantıklı boyut gibime geliyor. Tabii benim gönlüm hala %68 boyutlarda. Ayrıca 8000 Hz desteği olması ve gasket mount kullanması da rakiplerine göre ekstra bir avantaj sağlıyor. Şimdi satın alma tarafına geldik arkadaşlar. Wraith'in sitesine geldik. Şu an ön sipariş olduğu için hem bir hediyesi var hem de 400 TL bir indirim var. Bu ön sipariş indiriminin üzerine yine Sıvar 50 indirim kodumu da kullanırsanız onda da yine 50 TL'lik bir indirim oluyor. Bu ön siparişi özel değil. Her zaman her üründe, Wraith'in her ürününde Sıvar 50 indirim kodumu da kullanabilirsiniz. Şu anda fiyatımız 4600 TL ve şu an 4600 TL'ye bu şekilde bir rakibi açıkçası yok. Mesela ATK 68 4700 TL'ydi ama bu tükenmiş. Ama ATK 68'de bu W75'te saydığım özelliklerin çoğu yok. ATK 75 mesela boyut olarak zaten benziyor ama ATK 75'te 1000 lira daha fazla neredeyse. O yüzden W75 şu an ekstra bir avantajlı bence. Özellikle şu hertz olayı, gasket mount olayı, yazılımın çok daha detaylı olması falan. Hani W75'i ben bu konuda beğendim. 2 haftadır da kullanıyorum ve oldukça da memnunum şu an. Burada da hediyeyi yazmışlar zaten, ön sipariş hediyesine. Ön sipariş sürecinde satın alınan W75 Founder Edition modeli ek olarak Shine Tour'u tuş takımı içermektedir. Ön sipariş indirimi stoklarla sınırlıdır diye de belirtmiş zaten. Shine Tour'u keycaps'ler de bu arkadaşlar. Şu şekilde açayım ben size. Yine beyaz keycaps'ler ama böyle şu harflerin içi şeffaf. Yani şeffaf olduğu için de arkadan ışığı geçiriyor. Yani tuşlarınızın işte böyle iç kısmı da tamamen ışıklı bir şekilde oluyor. Dileyen bunu kullanır, dileyen bu Navi versiyonunu kullanır. Bu da gayet güzel işte. Sonra alt kısımda da böyle detaylı açıklamalar var. Bunlara bakabilirsiniz. W75'in yazılımına geldik arkadaşlar. Bu yazılım içerisinde bir sürü ayar mevcut. Hepsine teker teker bakacağız. Ama tabii ki de soracaksınız bu yazılım neden Türkçe değil diye. Ben de aynı şekilde Wraith'e sordum bunu. Dediler ki bu yazılım şu an geçici bir yazılım. Tabii ki de her şey içerisinde var ama yerli bir yazılım üzerinde şu an çalışma yapıyorlarmış. Yani bu yazılımı değil başka yerli bir yazılımı kullanacaklar. Wraith'in ileride de çıkaracağı bu ürünlerin böyle ortak ekosisteminin olacağı bir yazılım kullanılacakmış. Yine bu var olan yazılıma da bir Türkçe dil seçeneği üzerinde çalışma yapıyorlar ama dediğim gibi bu yazılım komple değişecekmiş. Şimdi ayarlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Bir Keymap tarafı var. Burası bayağı bir detaylı. Keymap tarafı da yani bir tuşu hani ne olarak değiştirebiliriz? Hani üzerine atamalar yapabileceğimiz kısım. Örneğin şu home tuşunu seçelim ve bunun üzerine bir oynama yapalım. Şimdi home tuşunu ne olarak değiştirebiliriz? Hemen ona bir bakalım. Arkadaşlar home tuşunu buradan istediğimiz farklı bir şey öncelikle atayabiliyoruz. Yani home tuşu yerine ben bunu delete tuşuna da çevirebilirim bunu yaparak. Ondan sonra advanced key var, key combination var, makro var. Burada makro yapabiliyorsunuz o tuşa. Onun haricinde mouse diye bir kısım var. Burada bu tuşu herhangi bir mouse tuşu olarak atayabiliyorsunuz. Yani bu tuşu istediğiniz zaman böyle sol klik olarak da yapabilirsiniz mouse'da. Bu çoğu klavye yazılımında yok mesela. Mutlaka bir işe yarıyordur onu söyleyeyim. Yani atıyorum şu Q harfini siz mouse'un sol tuşu olarak atadığınız zaman bunu mouse'un sol kliği olarak kullanabilirsiniz. Sonra burada text kısmı var arkadaşlar. Atıyorum buraya Sıvar yazayım. Hemen Sıvar yazıyorum. Sıvar yazdıktan sonra OK diyorum. Ondan sonra burada download diyorum. Bunun aktif olması için download yapmam gerekiyor. Home tuşuna her bastığımda bakın Sıvar yazıyor. Onun haricinde burada disable kısmı var. Disable kısmında da bu home tuşunu komple disable yapıyor. Sonra burada multimedya kısmı var arkadaşlar. Burada istediğimiz multimedyayı atayabiliyoruz bu tuşlara. Mesela şimdi buna farklı bir şey atadık. Şu page up'a ne atayalım?
Gidelim calculator atayalım. Bunu bir download yapalım. Bu page up tuşuna bastığım zaman bakın gördüğünüz gibi hesap makinesi açılıyor. Bayağı aslında kullanışlı bir özellik bu. Burada shortcuts'lar var. Yani kısa yollar. Burada istediğiniz şekilde kısa yolda atayabiliyorsunuz yine tuşlara. Sonra burada launch application diye bir kısım var arkadaşlar. Burada bu tuşumuzu seçtim. Ondan sonra select application diyorum. Ben burada Steam'i seçmiştim mesela. Steam'i seçiyorsunuz. İşte burada istediğiniz şeye tıklayıp aç diyorsunuz. Ben Steam'i seçtim. Sonra bunu download dediğiniz zaman mesela basıyorum page down tuşuna. Direkt Steam açılıyor. Yani seçtiğiniz uygulama direkt o makro şekilde açılıyor. Bu da müthiş bir olay bence bu arada. Hani ben başka klavyelerde ya dikkat etmedim ya da gerçekten böyle bir özellik yok. Sonra per key LED kısmı var arkadaşlar. Burada da o tuşa göre böyle bir LED ataması yapabiliyorsunuz. Onun haricinde key config de var. Burada Windows tuşunu açıp kapıyor veya işte lock keyboard diyor. Yani klavyeyi komple kilitleyebiliyor. Şimdi bize en çok ilgilendiren tarafa geldik arkadaşlar. Actuation settings'e. Yani burada tuşun hassasiyet ayarını, rapid trigger'ını, polling rate'ini, kalibrasyonunu, her şeyini bu kısımdan ayarlıyorsunuz. Şimdi öncelikle bir tuşun böyle hassasiyetini ayarlamayı seçelim. İsterseniz bir tuşu seçerek buradan hassasiyet ayarlayabiliyorsunuz. 0.1 milim ile 4 milim arasında. İsterseniz tamamını seçerek böyle tamamını seçip işte atıyorum hepsini 0.8 milim yapacağım. Sonra bunu apply diyorsunuz. Bütün tuşlarım şu an 0.8 milim hassasiyette. Ama biraz böyle değiştirmek istiyorum diyelim. Hani mesela ben boşluk tuşuyla CTRL tuşunu ben 1.5 milimde kullanıyorum genelde çok hassas olmasın diye. Çünkü oyunlarda yanlışlıkla yatıyorum zıplayabiliyorum veya böyle işte CTRL tuşuna basıp yatabiliyorum yere. Onu o yüzden 1.5 milimi alıyorum ve apply yapıyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum ayarları. Sonra gelelim Rapid Trigger'a. Şimdi Rapid Trigger'ı açmak için de atıyorum ben Q ve şunları bir iptal edelim. Q ve Rapid Trigger'ı açalım. Q ve E'ye kurmak istiyorum şu anda Rapid Trigger'ı. Ve açtım arkadaşlar. Rapid Trigger'ımı da böyle 0.4 milime ayarlayayım. Bu iki tuşuma ayarladım. Sonra apply diyorum ve Rapid Trigger'ım Q ve E tuşu için aktif olmuş oluyor. Polling rate kısmımız var. İşte bu da hertz olayı arkadaşlar. Standart klavyeler 1K yani 1000 Hz olarak geliyor. Bu aynı zamanda ATK68 de 1000 Hz olarak geliyor. Wooting de 1000 Hz olarak geliyor. İşte W75'in burada ekstra bir avantajı var. İsterseniz 1000 Hz, isterseniz 2000 Hz, isterseniz 4000 Hz, isterseniz de 8000 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Ama video içerisinde de bahsettiğim gibi bu tamamen işlemcinizle alakalı. Yani iyi bir işlemciniz varsa bundan tam verim alırsınız. Ha böyle orta halli atıyorum benim gibi Ryzen 5 5600X gibi işlemcileriniz varsa 2000 Hz'de 4000 Hz'de de yine rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki de 1000 Hz'de kullanmaktan kat ve kat daha iyiler. Ben o yüzden 4000 Hz'de şu anlık kullanacağım. Ama ileride bir işlemci upgrade'i yaparsam bunu 8000 Hz'de kesinlikle çekerim. Daha sonra arkadaşlar önemli bir kısım Key Calibration Mode var. Burada All Key Calibration bir de normal tuş başına kalibrasyonlar var. Burası bir tık önemli. Yani klavyeyi ilk aldığınız zaman bence bu kalibrasyonu bir yapın. Şimdi Key Calibration modu açıyorum ve All Key Calibration diyorum. Start Calibration dediğim zaman şu an kalibrasyonunu yapacağım. ESC 1, 2 bunları hepsine tek tek böyle basacağım. Zaten yukarıda bastığım belli oluyor. Basmadıklarıma tekrardan geri döneceğim. Biraz böyle sıkıcı bir aktivite ama bütün tuşlara böyle bir basmam gerekiyor. Mesela bazı tuşlara basmadığımı görüyorum. Bunlara tekrardan basıyorum. Şu anda bütün tuşlarımın kalibrasyonunu yaptım. Hatta şurada eksik kalmış. Ona da basalım. Bir de W. Bu da eksik kaldı. Tamam. Şimdi tamamlandı. Bütün hepsine bastım ve tuşların kalibrasyonunu yaptım. Daha sonrasında bunu kapatıyorum. Bunu mutlaka yapın bence. Advanced Key kısmı var arkadaşlar. Şuna bastığımız zaman. DKS var. Motep var. Bir de TGL var. DKS Dynamic Keystroke. Yani arkadaşlar şöyle garip bir şey var bunun. Yani bir tuşun basma kuvvetine göre o bir tuşu 4 farklı tuş olarak ayarlayabiliyoruz. Bu tamamen basma kuvvetine göre. ModTap'te yine buna benziyor. ModTap'te basma kuvvetine göre 2 tuş olarak atama. Bunları burada İngilizce çevirileri zaten var. ModTap oldukça kullanışlıydı. Ben özellikle Wooting'de bunu çok kullanıyordum. Yani atıyorum örneğin P tuşuna bir kere bastığım zaman P tuşu P olarak algılanacak. Ama böyle yani şöyle basıp çektiğim zaman P, böyle bastığım zaman atıyorum ona ben delete tuşuna atamak istiyorum. Şöyle hemen göstereyim size. Şöyle hold dediğimiz zaman bu P tuşu olsun. Nerede bizim P tuşumuz? Sonra bir kere böyle taplediğimiz zaman da ne olsun? Delete tuşu olsun. Delete nerede? Göremiyorum şu an. Hadi onu boş verelim. Space olmuş olsun. Yani ne olmuş oluyor? Hold yaptığım zaman yani normal bastığım zaman P oluyor. Böyle bas check yaptığım zaman da space tuşu olarak aktif oluyor bu tuş. Şu anda ben ModTap kullanmayacağım çünkü ihtiyacım yok. Onun haricinde TGL var. TGL'de benim anladığım kadarıyla şöyle bir şey. Yanlış anlatıyor da olabilirim ama benim çıkardığım şöyle. Atıyorum P harfine geldik yine. P'ye TGL'yi kurduğumuz zaman P'ye bastığımız zaman sürekli P'ye triggerlıyor. Böyle P diyormuş. Yani benim anladığım bu şekilde. Advanced Key kısmını geçtik. Lighting Settings var. Burada da arkadaşlar ışık ayarları. Burada bir sürü seçenekler var. Neon var. Breathe var. Onun haricinde Wave var.
Twinkle, Radar, Auto Ripple, Saturation, Aurora, Ripple, Reactive, Cross, Fireworks, Speed Respond. İşte bunlar işte böyle bastığınız zaman şu şekilde aktif olanlar, onları da göstereyim. Mesela Fireworks böyle yapıyor. Reaktif böyle bir tuşa bastığınız zaman böyle şekilde yapıyor. Yani bu artık sizin keyfinize göre kalmış bir şey. Musical Rhythm'de bu arada Windows'un kendi sesine göre bunu algılayarak işte böyle ses efektleri veriyor. Onun haricinde de custom seçeneği de var. Bunu da dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben bunu statik düz beyaz renk olarak kullanıyorum. O şekilde tercih ediyorum. Special kısmı var. Burada da atıyorum ben Windows tuşunu kapattım. Çünkü ihtiyacım yok. Yanlışlıkla çarpıyorum oyunda. Böyle Windows tuşu falan açılıyor. Sinir oluyorum. Burada bunları deaktif edebiliyorsunuz. Makro kısmı var. Burada da klavyenize makro atayabilirsiniz. Pek anlamadığım işler, o yüzden göstermeyeceğim burayı. Sonra bu yukarı kısımda da işte burada dil seçeneği var. Bunların hepsi otomatik olarak geliyor. Bu Wraith'in seçtiği bir şey değil. Yazılımın tabanı otomatik bir taban. Onun üzerine modlamalar yapılıyor. O yüzden hani bu dil seçenekleri var. Ondan sonra demeyin işte burada Arapça bile var, Türkçe neden yok diye demeyin. Onu baştan söyleyeyim. Ama konuştum. Türkçe dil seçeneğini yetiştirecekler buna. Sonra burada auto start var. Yani bilgisayar açtığınız zaman yazılımın otomatik açılması falan filan. Sonra upgrade'ler var burada. Firmware upgrade'ler. Yazılımda bu şekilde oldukça detaylı bence.